Herkese merhaba. Ben Kübra. Geçtiğimiz hafta Berlin'e birkaç günlüğüne kısa bir seyahat düzenledim. Bu videoda o seyahatten bahsedeceğim. Bu gezim benim biraz sürpriz oldu. Vizemle ilgili birkaç sıkıntı oldu. Almanya'ya bir giriş çıkış yapmam gerekiyordu. En bildiğim yer Berlin olduğu için bileti buraya aldım. Böyle bir spontane gelişen bir geziydi. Bu sefer bunları çekmek istedim. Bu gezimde daha çok konsept kafeler, kitapçılar, ikinci el mağazalar, vintage mağazalarını görmek gibi bir rota belirledim kendime gittiğim zaman. İzleyecekleriniz de bunun bir özeti şeklinde olacak. Başlayalım. Ben geçen sene de burada kalmıştım. Kadınlar odasındaydım. Yani benimle birlikte 4 kadın kalıyorduk. Hostelin lokasyonu merkezi bir yerde. Otobüsle, tramvayla veya metroyla hepsine çok yakın. Kalabalık değil eğer cuma günü hafta sonuna yakın gitmiyorsanız. Genelde sessiz sakin. Ben özellikle bahçesini çok seviyorum. Benim geçen sene kaldığım oda biraz daha iç tarafa bakıyordu. O yüzden bir tık daha karanlıktı. Ama bu oda çok güzeldi. Hem yani 4 kişiye rahat rahat yeten bir yerde. Hem de sabah güneşini alıyordu. Huzurlu bir şekilde uyanıyordunuz yani. Hostel her zaman uygun bir seçenek oluyor. Çok konforlu mu? Tabii ki değil. Çünkü banyo ortak, lavabo ortak. Hani bu tarz durumlar sizin için okey değilse o zaman rahatsız olabilirsiniz. Çünkü sürekli duşa gireceksiniz. Havlum, işte üstüm, başım vesaire. Bunları nasıl yapacağım, edeceğim derdiniz var. Bir de tabii ki nereden geldiğini bilmediğiniz bir sürü insanla birlikte kalıyorsunuz. Hijyen tarafı var. Ama ben burada yaşadığım deneyimde bu kriterler benim için hepsi okeydi. Burada rahat bir şekilde kalabilirsiniz. İlk gün Sofya'ya geldim. Harita sizi bir yere getiriyor. Ondan sonra içeri yürümeniz lazım. Böyle bir yer yokmuş gibi gidiyorsunuz ilk başta. Müthiş bir bina karşılıyor sizi. Sandviçi için çok bir şey diyemeyeceğim ama kahvesi güzeldi. Daha sonra Paper Concept'e gittim. Kartpostal renkli seçeneklere sahip veya farklı kartpostallar arıyorsanız işte eşime dostuma götüreyim diyorsanız burada bulabilirsiniz. Sonra The Barn'a oturdum. Merkezi yerlere yakın. Burada bir ice latte içip devam edebilirsiniz. Oradan bir iki çörek, mörek bir şeyler aldım. Ben çok yürüdüğüm için sürekli bir şeyler atıştırıyor oluyorum. Ya ama bu olmasa da olurmuş gibi geldi. Hele o gösterdiğim şey neden bir çörekte aşure tadı var mesela. Yoklukta gider bir yer bence. Paul's Boutique'in olduğu caddesi var. Aslında orada bu çok büyük bir park var. O parkın üst sokağı kalıyor. İşte bu Castanieri'nin aşağısında. Yani Castanieri'ye böyle gitmiyormuşsunuz gibi düşünün de sağdan aşağı iniyormuşsunuz gibi düşündüğünüzde sol tarafta Paul's Boutique kalacak. Paul's Boutique'in olduğu o cadde boyunca yani o binalara böyle kafanız bir sağa bir sola baka baka gidebilirsiniz gerçekten. Çok güzel bir cadde. Ben burada yürümeyi çok seviyorum. Bu caddede biraz takıldım, birkaç tur attım. Bütün binaları özümsedim ve daha sonra marketten bir şeyler aldım. Tadına bakmak istediğim şeyleri böyle çantama doldurup hostele geri döndüm. Çok yürüdüğüm için biraz pestilim çıkıyordu akşamları. Çünkü gerçekten çok yürüyordum. Her yere otobüsle gidiyorum ama sabah çıkıyorum. Akşam 10'da 10.30'da falan hostele dönüyorum. O yüzden de
yani epey fark etmeden yoruluyordum. Hani oturduğumda belim falan tutuyordu. Ama sıkıntı yok. Birkaç gün ona katlanabilirsiniz yani. Ertesi gün Zakaryas'ta da böyle bir ufak tefek bir atıştırmalık yaptım. Kahveleri çok güzeldi. Yine yiyeceğinden çok memnun kaldım mı emin değilim. Zakaryas'ta güzelce bir kahvemi içtim. Orada biraz takıldım. Geleni geçeni izledim. Sonra Vintage Furniture gezme başlamış oldum. İç dizayn, mobilya merakım başladıktan sonra Avrupa'daki bu vintage store'larda veya ikinci el satan yerlerde hangi malzemeler var, hangi mobilyalar var onları çok merak ediyorum aslında. Ben de o yüzden birkaç rota belirledim kendime gittiğimde gezebileyim diye. Onlardan ilki burası. Buranın mobilyaları çok güzeldi. Hepsi çok kaliteliydi. Beyefendi de çok tatlı birisiydi. Hani sohbet ettik. O da bu sene tatile geliyormuş buraya. Hani gittiğinizde öyle bir merakınız varsa alabiliyorsanız bunları. Çünkü ben birçoğunu almak istedim ama ne yazık ki kabin valizim buna izin vermedi. Bunlara sadece bakabildim. Biraz benim için hani bir ilham olmuş oldu. Pinterest aramalarımı genişletebileceğim bunun sayesinde diyebilirim. Ama çok güzel bir yerde. Buraya mutlaka gidin eğer böyle bir şeye ilginiz varsa. Ja, ja, aber ich mache nicht mit. Ich komm manchmal gucken. Und alle Leute, die hier sich nicht befrieden können, die machen dann ein Foto von dem Plakat. Alles klar, ich hab 12. Stückchen nach links. Nach links? Ja. Nach links. Und das Problem ist, dass manchmal die Sachen auch wieder verkauft. Die sind sie. Tja. Absolut. Mein Auto kostet 500 Euro. Das kann sein, aber das ist ja auch nur die Ausnahme. Die Autos, die hier stehen. Ja, ja. Ich verstehe es. Ich respektiere es gar nicht. Ich nicht. Ja. Wir beide verstehen. Ja. Das war die sind doch Frauen. Wir haben mal Buradan çıktım. Farklı bir rotaya gidiyordum. Haritadan buraya geçtim. Ben buraya geçen sene geldiğimde de hatırlıyorum. Aydınlatmaları görmüştüm dışarıda. Ve hani acayip ilgimi çekmişti ama geçen sene gittiğimde böyle daha çok müze odaklı olduğum için hiç bu tarz mağazalara girmemiştim. Bu mağazayı tekrar görünce dedim hani burayı hatırladım dışını çünkü dışı çok güzel gözüküyor. İçeri girdim, burada bir 20 dakika yarım saat kalmışımdır. Buradaki her şey çok güzel. Yani içeride çok güzel bir ambiyans vardı. Ve çok huzurluydu. Hani böyle bir müzik sesi geliyor. Hacı beyefendi çok tatlı. Kendi kendine böyle çalışıyor. Ama ben gidip işte adamı darladım birazcık. Yani burada çok fazla şey bulabiliyorsunuz. Beyefendi de çok uzun zamandır bu işi yaptığını söyledi. Farklı yerlerden ürünleri getirdiğini söyledi. Sanat parçaları getirdiğini söyledi. İşte zaten çok büyük bir koleksiyonu var resim konusunda da. Ve bunların her biri aslında sanatçı çizimleri ve çok eski çizimler de var. Aydınlatmalar keza öyle. Burada çok mobilya tarzı bir şey yoktu ama ufak tefek şeyler var. Bir de işte tablo, çerçeve, çizim, resim bu tarz şeyler 1,5-2 saat burayı gezip gerçekten istediğiniz bir şeyi kesinlikle bulursunuz diye düşünüyorum. Bir şey alacaksanız küçük bir şey almayın, buradan birazcık daha fazla para verin ve buradan bir şey alın derim.
Sie irgendwelche Fragen zu Bildern haben. Sorry? If you have any questions to the pictures, please ask me. Okay, thank you. Daha sonra ikinci el kıyafetler satan veya vintage kıyafetler satan yerleri gezmeye başladım. Burada da seçenek oldukça fazla. Burası bence takı ve çanta olarak çok fazla alternatifi vardı. Birçok markanın ürünlerini bulabilirsiniz. Hani fiyatlar da bence gayet makuldü. De moi qui sera parti sans retour. Je sais pas si on se reconnaît chaque fois. Je raconte de moi. Daha sonra işte farklı bir vintage furniture mağazası. Burada da güzel eşyalar vardı ama çok bakamadım. Burada biraz yorulmuştum galiba. Ama buranın aydınlatmaları çok güzeldi. Daha sonra farklı bir vintage store'a gittim. Burada biraz böyle bir yığın vardı. Yine çok fazla ürün var ama biraz her bir şey biraz yığınlanmış çünkü hani dükkanın gösterilen tarafında hani çok fazla alan yok. Büyük ihtimalle bir böyle de arka taraf var. O yüzden her şeyi sergileyemiyorlar. Sergiledikleri şeyi biraz böyle hani üst üste koyarak sergiliyorlar. Ama biraz vaktim olsaydı, orada yaşasaydım kesinlikle buradan yine bir şeyler alırdım diye düşünüyorum.
Buradan çıkıp artık tüm enerjimi de zorlayarak Nochmal diye okunuyor sanıyorum. Buraya git. Burası da çok büyüktü. 2 katlı geniş bir alana yayılmış. Hem kıyafet, yatak odasıyla ilgili işte ne bileyim ev aksesuarları, mutfak, yemek pişirme, ikinci el ürünleri bulabileceğiniz ve çok da sağlam, temiz, hani hiç ikinci el gibi olmayan ürünleri bulabileceğiniz bir yerde. Üst katında da atölye ve kafesi vardı. Alt kat daha çok giyim, mobilya, araç gereç, mutfak malzemesi gibi şeyleri bulabileceğiniz bir yerde. Burası bence diyelim ki eve çıkacaksınız ya da evde bir şey değiştireceksiniz. O zaman iyi bir alternatif olur bence. Çünkü fiyatlar da çok yerindeydi. Ben özellikle mutfak ürünlerini çok beğendim. Seramik ürünler vardı ve çok uygundu ama getiremedim tabii ki. Buradan bir şey almak istedim, yani bir tabak, çanak, hani dedim bunu acaba sıkıştırabilir miyiz valizin bir tarafına diye, ama cam olduğu için kırılma tehlikesi var. Bir de emin olamıyorum, mesela bu bende fobi oldu, hani neyi alacaklar bu sefer, yani bütün kurallara uysam da havaalanında bir şeyleri alacaklar diye çok korkuyorum. O yüzden hani bunlardan emin olamadım. Aydınlatma alırlar mı mesela sizce? Yani ne düşünüyorsunuz? Ya da ne bileyim bu tarz cam ürünleri alırlar mı? Hediye olsa. Hediye olduğunda bile. Hani böyle şey derler mi? Hayır, olmaz. Ya çatalı, bıçağı almayabilirler. Ki onu anlayabilirim ama yani tabak, çanağı ne düşünüyorsunuz mesela? Alırlar mı sizce? Buradan yeğenime çok tatlı bir bebek buldum. Onun da doğum günü gelmişti. O yüzden yani bebek bir de hani biraz da Annabelle'i andırsa bile hani o tipi sanki gece kalkıp yürümeye başlayacakmış gibi gözüküyor ama bir çocuk için bence çok tatlı bir hediye. O da çok sevdi zaten. Ama bebek sanki beni bekliyormuş gibiydi, yani hani Kübra birazdan gelecek ve beni alacak der gibiydi. Çünkü hani bu kadar güzel bir bebeği neden hiç kimse almadı? Onu göreceğiz. Bize de film çekmezler umarım. Daha sonrasında Worcester'a gittim. Buranın matcha keki çok güzeldi. Ben de zaten izlediğim bir iki YouTuber'dan hani buranın matcha kekiyle ilgili, cheesecake ile ilgili yorumlar almıştım. Onu denedim. Gerçekten lezzetliydi, yani böyle ağızda biraz da bir tat, böyle bir hani cennet hurması yedikten sonra dilinizde bir şey olur ya, öyle bir tat bırakıyordu. Gayet güzeldi yani. Sabah 19 Grams'e gittim. Cappuccino'sunu içtim. Gayet lezzetliydi. Arkasından pastane gördüm. O pastaneden merak ettiğim her şeyi yiye giderken bu tarafları gezdim. Burası zaten merkeze çok yakın. Vintage Revival, çok güzel ürünler var. Fiyatları da gayet uygundu bence. Güzel bir düzeni vardı mağazanın.
genelde turist dolu bir yerde. O yüzden bence buradaki yemeklerin fiyatları bir tık yukarıdaydı. Yani burası yerine herhangi bir restorana gidip yerseniz aynı mı olur bilmiyorum. Çok akşam yemeği yemedim açıkçası ama bir tane abla bana kimchi ikram etti. Bir acıydı. Yani ondan sonra zaten gidip ban yedim. O ban da çok acıymış. Acıydı ama kendini yediren acılar olur ya, öyle bir acıydı. Ertesi gün İstanbul'a geri geldim. Genel olarak Berlin birçok şeyi yeniden keşfediyormuşum gibi oldu. Geçen sene daha çok oradaki müzeleri gezmiştim. Eğer merak ederseniz gittiğim müzelerle ilgili de bir video çekebilirim. Onu bana yazın. Oradaki malzemelerim video şeklinde değil, görsel şeklinde ama anlatabilirim diye düşünüyorum. Berlin her zaman gitmek isteyeceğim bir yer. Çünkü her gittiğinizde farklı bir yeri keşfedebiliyorsunuz. Aynı kalmıyor, sürekli değişiyor ve o trendi gözlemlemek ilgimi çekiyor aslında. Evet, bir turist yoğunluğu her zaman var. Yani o metropol kısmını koruyor ama böyle ara sokaklara girdiğinizde çok başka hikayeler de görebiliyorsunuz. O yüzden ben seviyorum Berlin'i.